1x1'lik alandayım ve gerekli blokları topladıkça dünyam genişliyor. Ben de oyunu bitirmeye çalışıyorum. Dünyayı büyütmek için ilk işimiz bir tane kütük elde etmek ve artık dünyamız 3x3. Sıradaki görevimiz çalışma masası üretmek ve bunu da yapınca 5x5 oldu. Şu anda birer blok genişlese de ilerleyen görevlerde daha fazla büyüyecek. Ama öncelikle şu odunları kırmak istiyorum. Ardından oyun bizden 8 tane toprak istiyor. Aslında bayağı kolay görevlerle başladık ve bunu da kırdıktan sonra alanımız biraz daha büyüdü. Öncelikle bu modu ben yaptım ve başladığımız yerin tam altında Stronghold bulunuyor. O yüzden görevleri yapmaya devam edip portala ulaşmalıyız. Ayrıca modu açıklamadan ücretsiz bir şekilde indirebilirsin. Her neyse, sıradaki görevimiz tahta kazma ve tahta kılıç üretmek. Bunları sırayla üretmemiz gerekiyor. Yani öncelikle kılıcı üretsek işe yaramıyor maalesef. Yani mesela obsidyen görevini yapmadan Nether'a geçemiyoruz. Hepsini sırayla yapmalıyız. Bu arada taş toplamaya geldim çünkü bize 3 tane kırık taş gerekiyor. Onları da aldıktan sonra alanımız genişledi. Ayrıca taş kazmamı da ürettikten sonra bu tahta kazmayı sonsuzluğa doğru fırlatıyorum. Alanımız bayağı bir hızlı genişliyor ama bu daha hiçbir şey. Şimdi bize fırın ve kömür gerekiyormuş. O yüzden biraz madene gidiyorum. Abi alanın dışına kadar geldim. Ve aha, kömür. Evet, 11 tane kömür topladım ve bizden 9 tane istiyor ama işe yaramadı çünkü bir tane fırın üretmemiz gerekiyor. Evet, biraz sinir bozucu olabilir ama her şey sırayla arkadaşlar. Hemen fırın üretiyorum, ardından kömürleri yere atıp alsam bence işe yarar. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi meşale üretmek çok da zor değil zaten ama demirleri nereden bulacağız? Şöyle kenarlara baksak demir bulabiliriz gibi geliyor ve aşağıda var gerçekten. Dümdüz aşağı kazabilirim buradan ve aşağı inerken demiri buldum bile. Ama yine de diğerlerini de almaya gideceğim. Kazma kırıldı. Keşke tahta kazmayı boşluğa fırlatmasaydım. Şu anda çok işime yarayabilirdi. Aşağı hızlıca inebilmek için buraya bir merdiven yapıyorum ama alan genişlediğinde buranın hiçbir anlamı kalmayacak. Neyse, çok da sıkıntı değil. Buradan demirleri pişiriyorum ve kazmamı üretiyorum. Oba, burada 3 tane iskelet var. Mob farmı yaptık yanlışlıkla galiba. Şimdi artık şu demirleri almaya gidebilirim ve umarım az demir yoktur aşağıda. 2, 3 ve 4 mü? Gerçekten mi? Neyse, kenarda gözüken demirleri almaya devam edeceğim. Şurada da var. Hatta şu çakıl taşlarını da toplayayım. Birazdan Nether'a gideceğimizde işe yarayacaklar çünkü. Ve burada bayağı bir demir varmış. Merhabalar, ben geldim. Bu tam olarak dünyanın merkezindeki sütun galiba. O adam üzerime atladı galiba. Evet, tüm eşyalarım şu an aşağıda ve o iskeletten intikam almak istiyorum. Abi ben sadece dünyanın ortasındaki sütunu merak ettim ve yaptığın şeye bakar mısın? Hoş bir şey mi yaptın sence? Zaten 16 tane meşale üretmemiz gerekiyordu. Bir bahane oldu bence bu durum. Hem de 2 blok genişledi. Abi bir de burası genişledi ya, devamındaki demir bloklarını da toplayabiliyorum. Bence hazır madene gelmişken bir sürü demir toplamalıyım ve burası bayağı garip gözüküyor. Burada su var çünkü. Etrafı bir aydınlatmalıyım, burada iskeletlerin ve zombilerin doğmasını istemiyorum. Ve gördüğüm her şeyi toplayıp hemen geliyorum. Evet, bence şu anlık bu kadar demir ve kömür yeterli. Hemen bunları fırına atıyorum ve bunlar pişerken siz de kanalıma abone olabilirsiniz. 700.000 aboneye gerçekten çok az kaldı. Buradan 3 tane demir aldığım için bir de az önce demir kazma üretmiştik. Onu da alınca alanımız 4 blok daha genişledi. Artık burası normal dünya havası vermeye başladı. Bir de kurtlar da gelmiş. 6 tane kemiğim var. Hadi tek de işte bu be. Alanımız artık 33'e 33 ve Stronghold iyice gözükmeye başladı. Ben de az önce topladığım demirlerle setimi, hatta kalkanımı üretiyorum. Bir dakika, kalkan ürettim diye alan genişledi. Yanlışlıkla görevi yaptım. Şimdi kova üretmemiz gerekiyor. Ardından demir göğüslük istiyor da. Abi ben onları yaptım ya. Görev sıralamasında herhangi bir sorun olmasa da sanırım biraz fazla demir topladım. Bir kova su doldurmamız gerektiği için kovayı da üretiyorum ama demirlerimiz bayağı bir azaldı. Neyse, sıkıntı yok, biraz daha demir toplarız. Burada su vardı. Evet, sular gitmiş dünya genişleyince ama şuradan alabiliriz bence. Hemen bum diye alıyorum ve bir dakika, portalın dibine gelmişiz. İnanılmaz gerçekten, yanlışlıkla portal odasını bulabileceğimi düşünmüyordum ve tamamı yok şu an portalın. Dünya zaten küçücük ama yine de portalın konumunu kaydettim. Ne olur ne olmaz. Garip bir şekilde burada havada su bulunuyor ve bunları alamıyorum. Su alırsam portalın tamamı oluşmuş olacak ama suların hiçbiri alınamıyor. Ve burada yanlışlıkla elmas buldum. Buna hayır demem. Evet, sanırım su buradan geliyor. Aldığım gibi de alan genişledi. Ayrıca alan genişleyince tekrardan elmas çıktı. Bakalım portal açılmış mı? Evet, açılmış ama istesek de gidemeyiz. Etrafı bir gezmek istiyorum. Belki sandık falan vardır da burası kalabalık galiba. Merhaba.
Suyun içinde patlasan herhangi bir şey olmaz. Gerçi de bir dakika, bir anda alan genişledi. Ne alaka, demir göğüslüğü zaten üretmiştim. Canı gittikten sonra bir anda demir göğüslüğü giydik saydı oyun ve alanı genişletti. Bir iskelet düştü, ne oluyor ya? Ve hiç yemeğim olmadığı için ölmeme çok az kalmış. Bu arada elmas var burada. Ben açlıktan öleceğim ama elmas set olmama da az kaldı. O zaman bir yukarı çıkayım ve yemek problemini ortadan kaldıralım da tekrardan elmas buluyorum ve bunları almadan gidemem tabii ki. Bunu da aldığımda toplamda 28 tane elmasım oluyor. Ama yemeğim bile yok. Evet, geri geldim. Evim, güzel evim. Bayağı bir büyümüş bu arada. Oo, artık hayvanlar da var ve çiftlik yapabiliriz de dur bir saniye. Öldürmeseydin onu ya. Yatak yapmayı düşünüyordum ve koyunların hepsini öldürdü. Neyse, tam olarak buraya bir tarla yapmak istiyorum. Çünkü sıradaki görevimiz ekmek yapmak. Sınırsız su kaynağım şimdilik olmayacak. Ancak o kadar da önemli değil. Ekinleri yetiştirsek bizim için yeterli. Normalde istemediğimde o kadar fazla tohum çıkıyor ki ama şimdi bir tane bile çıkmadı. Gerçekten inanılmaz. Lan hayır. Gerçekten mi ya? Evet, koskoca alandan sadece 8 tane buğday tohumu çıktı. Neyse, bu da bir şeydir. Hiç yoktan en azından ekmeklerimiz olacak. Hatta süreci hızlandırmak için tabii kemik tozlarını kullanabilirim. Çünkü karnım bayağı bir aç ve alanı genişletebilmek için ekmek lazım sonuçta. Ama bunlar yeterli olmadı, harika. Şurada hala da iskeletler var mı acaba? Oo, creeper var, enderman var, zombi var, iskelet de var. Abi burada ne oluyor? Umarım ölmem ya. Kalkanım var sonuçta. Hatta birbirinizi yiyin. Aynen, süper. İçeride kavga çıktı. Aynen. Belki müzik diski çıkarabiliriz. Bir daha vur bana. Süpersin. Bir daha vurmanı rica edeceğim. Bak, sola doğru. Aynen. Hayır, dur. Patlama. Bak, kalkanıma doğru atarsam ben de şuraya doğru fırlatabilirim. Gerçekten inanılmaz, zombiyle kavga etmeye başladı. Evet, istemediğim ne varsa yaptığınız için çok teşekkür ederim. Neyse, biraz beklemek zorundayız. Bunları topluyorum ve Enderman, beni korkutuyorsun. Enderman'i tabii ki keseceğim. Görevi vardı diye hatırlıyorum. Çok uzağa gidememiş çünkü kaçabileceği bir yer bulunmuyor. Son vuruşu yapıyorum ve Ender incisi vermedi. Gerçekten mi? Neyse, biraz odun topluyorum, çiftlik yapıyorum ve hayvanları içeri atıyorum. Topladığım yumurtalardan da 9 tane vardı. Sadece 3 tane çıktı. Bence iyi oran. Tabii ben bunlarla uğraşırken tarlamız hala daha büyümemiş ve 2 tane daha buğdaya ihtiyacımız var. Dikkatli olmam gerekiyordu. 2 tane iskelet var burada. Sanki beni bekliyorlar gibi. Hatta içeride daha fazlası da var. Oğlum ne oluyor lan? Burası mob farmı gibi hissettiriyor. Ve elmas çıktı şaka gibi. Abi bedava elmasa asla hayır demem. Ve sadece bir dakika içerisinde 15 tane kemik tozumuz var. Hemen buradan 2 tane buğday alıyorum. Ardından ekmek yaptığım anda alanımız genişledi. Gelen tohumlarla tarlanın tamamını doldurabildim. Sıradaki 2 görevimizde de bizim ipe ihtiyacımız var ve bizim bir tane bile ipimiz yok. Ama şanslıyız ki altımızda stronghold var. Umarım kütüphane vardır aşağıda. Direkt portal odasından aramaya başlayacağım. Ama dünya genişlediği için portal odası burada bir yerde olmasına rağmen giremiyorum. Şu elması alayım bari en azından. Ve bunun tam da arkasında portal odası var. Evet, şanslıyım sanırım. Bir de burada elmas vardı. Onun devamı çıkmış. Teşekkürler. Kütüphane odasını bulmam gerekiyor. Büyük bir ihtimal üst kattadır ve çok fazla mob sesi geliyor burada. Ben buraya örümcekler için geldim. Oo, çok kalabalık. Ve sandık var. 3 tane ekmek buldum bedavadan. Benim için çalışabilirsiniz bence. Hani sonuçta en iyi arkadaşım falansınız ya. Oo, savaş var. Bence bana uzak olan kazandı. Aynen öyle. O kadar fazla yaratık var ki. Ve baltam kırıldı. Harika. Ama kütüphaneyi bulduk. Hemen buradan bir sürü ip topluyorum ve görev tamam. Hazır buraya kadar gelmişken sandıklara bakıyorum ve sadece kitaplar var. Ama buranın yanında bir tane daha kütüphane bulunuyor. Sandığına baktığımda yine kitap var. Yani sonuçta kütüphane. Ne bekliyoruz ki? Buradan yukarı çıkacağım ama yüzemiyorum çünkü bayağı bir acıkmışım. Burada en mantıklı şey hayvanların sayısını arttırmak çünkü tarlamız pek de hızlı büyümüyor. Ama bunları anında midemize indirebiliriz. Yoksa böyle çürük etleri kemirmek zorunda kalacağım. Neyse, şimdi az önce topladığım iplerle alanı genişletmemiz gerekiyor. Öncelikle olta üretiyorum. Ardından bir tane de yay yaptığımda alanımız 4 blok genişledi. Artık sular var. Etrafı şöyle bir gezdim ama köyle alakalı herhangi bir şey yok. Köy gelse çok iyi olacak. Yemek problemini tamamen çözebiliriz. Neyse, sıradaki görevlerimize bakacağım. Redstone'la altın bulmamız gerekiyor. Yine madene gitme zamanı geldi. Gerçi madene inmek yerine direkt dünyanın kenarlarına bakabiliriz. Hadi 3 tane altın çıksın. Başka bir şey istemiyorum senden. Ve 2 tane altın çıktı. Büyük bir ihtimal alan genişlese 3. altınlar burada ama şu anlık elde edemiyorum. Ama F5'teyken şurada redstone gördüm. Bunu aldığım anda alan genişledi ve hasar yemedim. Güzel. Şu tarafa doğru gideceğim. Belki diğer altınları da orada bulabiliriz. Tam
Tam üstümde hem elmaslar hem de altınlar var. Şimdi altınları pişirmemiz gerekiyordu. 36 tane elmasım var. Çok saçma. Topladığım altınları fırına atıyorum ve sıradaki görevimiz de altın elma üretmekmiş. Ve ben oyunun başında çıkan elmayı direkt yemiştim. Neyse çok sıkıntı değil, bence elma çıkarabiliriz buradan. Birazcık uğraşmam lazım sadece. Buradan Herobrine falan geçmedi, ben geçtim ve keşke oyunun başında o elmayı yemeseydim. Neyse en azından altınlarımız pişti, bunları aldığım anda alanımız tekrardan büyüdü. Ama ben gerçekten elma çıkmamasına bayağı bir tilt olmaya başladım. Evet, aralıksız 10 dakika boyunca yaprak kırdım ve sonunda çıktı. Sadece altın elma üretmek için yaptığım şeye bak. Resmen doğayı katlettim az önce. Neyse altın elmamı hızlıca üretiyorum ve galiba burada bir okyanusumuz var. Şimdi sırada hangi görevimiz var diye bakıyorum. Lapis elde etmek, bir de yatak üretmek. Şu anda bizde 2 tane açık gri yün, bir tane de beyaz yün var ve bunları boyayabiliriz. Yani en azından boyayabilirdik. Çünkü ben tüm kemikleri burada harcadım. Birkaç tane iskelet kesebiliriz o zaman. Oha, o ne öyle? Nükleer bomba falan atmak lazım aşağı. Ne oluyor hocam? Aslında şuradaki creeper'ları öldürsem çok rahat aşağı inebilirim. Ama sürekli önüne geçiyorlar, kafayı yiyeceğim. Aa, bir dakika, Enderman geldi. Senin gözüne bakmaya çalışmadım bu arada. Neyse, bir tane Ender incimiz var. Ayrıca bir tane daha Enderman varmış. Bence End'e gitmek çok da zor olmayacak. Bayağı bir Enderman çıkıyor. Çünkü dünya o kadar dar ki burada oluşabiliyorlar sadece. İkinci de çıktı. Abi bu creeper'ları çok dikkatli bir şekilde kesmem gerekiyor. Patlarsa şu eşyaların hepsi gidecek çünkü. Hadi, neredeyse hepsi öldü ve son vuruş işte bu. Evet. Sonunda şu kemikleri rahatça alabiliyorum. Kemik tozlarını beyaz boya yapıyorum, ardından bunları beyaz yüne çeviriyorum. Bunca uğraşın sebebi bu alanın içerisinde bir tane bile koyunun bulunmaması. Neyse, en azından sorunumuzu çözdük. Ama yatağı üretmeden önce bir tane lapis bulmam gerekiyor. Neyse ki onu bulmak çok da zor bir şey değil. Aşağı atlıyorum. Rastgele bir yerde lapis vardır bence. Aha, burada lapisi buldum bile. Hemen alıyorum ve alan gözlerimin önünde genişledi. Evet, şimdi geri döndüm ve hemen yatak üretiyorum. Alanımız tekrardan genişledi. Sıradaki görevde elmas toplamakmış. Ardından elmas kazma üretmek. Zaten bayağı bir elmasımız var. Bunların yerini değiştiriyorum ve evet, alan genişledi. Ardından kazmamı ürettiğimde tekrardan genişliyor ve oyunum kasıyor. Bayağı bir elmas olduğundan dolayı bence direkt set yapmamız mantıklı olur. Hemen bunları atıyorum. Ardından elmas setimi giyiniyorum. Bence oldukça havalı olmaya başladım. Ve alanımız bayağı bir genişlemiş. Baksanıza şuna. Sıradaki görevimiz için 10 tane obsidyen gerekiyormuş. Yani sonunda Nether'a gideceğiz. Ancak sonraki görevde büyü masası üretmek. Yani onun için de 4 obsidyen gerekiyor. Portal odasında lav bulunuyor ve oradan elde edebiliriz. Şimdi burada 9 tane obsidyen var. Yanlarda da 3'er tane, yani toplam 15 tane yeterli bizim için. Az önce obsidyeni kırarken bir görevi daha tamamladım. Bu yüzden alan genişledi ve tüm obsidyenleri de topladım. Buraya tabii ki geri döneceğiz ama önce Nether'a gitmemiz gerekiyor. Evet, sonunda gelmeyi başardım. Başım dönüyor şu anda ama dünyamız bayağı bir genişlemiş. Tam olarak buraya bir Nether portalı yapmak istiyorum. Hatta Nether'a gidebilecek miyiz merak ediyorum. Bunu test etmiştim ama sohbette de yazdığı gibi Nether portalını kullanmak için çakmak taşı başarımını alman gerekiyor. Onu almadan geçemiyoruz. O zaman sıradaki görevimizi yapalım. Hemen büyü masasını ürettim ve inanılmaz kasıyor şu an. Çünkü 8 blok genişledi. Dediğim gibi gitgide daha da fazla genişlemeye başlıyor dünya. Bence hazır büyü masamız varken eşyaları da büyü basabiliriz. Ancak bunun için kitaplıklara ihtiyacımız var. Fakat zorlamaz. Çünkü altımızda 2 tane kütüphaneli stronghold var. Birazcık kitaplık kırdım. Bu kadar kitabım var. Bence yeterli gibi. Bir de 2 saat boyunca yapraklarını kırdığım bu ağaçları tamamen kırmam gerekiyor. Çünkü kitaplık yapacağım. Yanlış hesaplamadıysam bu kadar kitaplık yeter galiba. Hemen yerleştiriyorum ve sanırım yetmedi. Sıradaki görevin ne olduğunu merak ediyorum. Bir köylüyle ticaret yapmak. Ama ben etrafta herhangi bir köy göremiyorum. Sanırım biraz gezmem lazım. Ayrıca diğer görevde çakmak taşı üretmek. Yani Nether'a gidebilmek için gereken göreve geldik sayılır. Umarım yakınlarda bir yerde köy vardır. Çünkü buna göre planlamamıştım modu. Ve karşıda köy var. Ama sadece bir tane binası. Yani köylü yoksa hiçbir işe yaramaz. Ancak hiçbir şekilde köy çıkmasaydı o zaman ne yapacaktım? Büyük bir ihtimalle oyun kilitlenecekti. Modu oynayacaksanız, böyle bir şey yaşarsanız üzgünüm. Belki düzeltirim, bilmiyorum. İçeride bir tane köylü var bu arada. Bence kesinlikle okçu masası yapmamız gerekiyor. Hatta şimdiden çubukları hazırlıyorum. Çubuklar karşılığında 9 tane zümrüt aldım ve alanımız da genişlemiş. Hatta dibimizde demirci var. Gerçi burada demirci var da içeri giriyorsun, herhangi bir sandık yok. O yüzden sıradaki görevi yapmamız gerekiyor. Çakmak taşı üretmek, ki bunu ürettik. Yani şunu şuraya koyuyorum ve şu an gelmekte ama inanılmaz kasıyor. Demir çizme falan çıktı. Bunlara çok da ihtiyacımız yok. Ya haliyle şu an
an elmas setim. Ama işte bunlar kesinlikle işimize yarar. Ayrıca demir golem de varmış. Harika haber. Tabii bu durum benim için harika ama bana 3 tane demir verdin, çok ayıp. Neyse, güzel bir haber vereyim. Yemek problemini sonsuza kadar çözdük. Hatta Nether'a gitmeden önce hemen ekmekleri üretiyorum. İnanılmaz fazla ekmeğimiz var artık. Şimdi Nether'a giriyorum ve bir tane daha görev yapmış olduk. Ama bu lav benim üzerime doğru geliyor. Hiç güzel bir yerde başlamamışız oyuna. Hatta bazalt da var dibimizde. Bu arada Nether'da dünya gibi sınırlı bir alana sahip. Ancak mavi orman, hatta bastion dibimizde. Tamam, buraya girelim de bize daha çok fortress gerekiyor. Yani blazer olmadan bitiremeyiz. Bu arada görevlere bakayım dedim. Nether kuvarsı, ardından blaze çubuğu elde etmemiz gerekiyormuş. Ve ufak bir rota değişikliği yaptım. Buradan Nether kuvarsını alıyorum. Ardından inanılmaz kasıyor. Çünkü 8 blok falan genişletiyor şu an. Bu modu oynamak istiyorsanız dediğim gibi açıklamaya linkini koyacağım ama güçlü bir bilgisayarınız yoksa kasabilir. Blaze kesmeye gidiyorum da umarım ölmem ya. Çünkü çok kasacak ilk blaze çubuğunu aldığım gibi. Seni de kestiğimde alıyorum. Tamam. Oo, nasıl kasıyor? Orada neler olduğunu merak ediyorum. Ama önce blazer'i kesmeliyim. Ve son olarak seni de kestiğimde 8 tane blaze çubuğum oluyor. Görevler kısmına baktığımda iksir standı üretmem gerekiyor. Ardından da gaz keseceğiz. Bence hazır buradayken bir endermenleri aradan çıkaralım. Abiler selamlar. Şöyle oturmaz mıydınız ya? Hadi bundan da çıksın işte bu. 14 tane ender incimiz var. Nether'daki tüm işleri hallettik demek isterdim ama bir tane daha işimiz var. Ama ondan önce iksir tezgahını üretiyorum ve dünya o kadar büyüdü ki büyüdüğünü göremiyorum artık. Sıradaki görevimiz gaz gözyaşı elde etmekti. Aynı zamanda antik kalıntı da bulmamız gerekiyormuş. Evet, işte bu birazcık yorucu olacak. Gaz konusunda bence bir sorun yok ki, arka plandan sesi geliyor diyecektim. Tam karşıdaymış. Ama onu öldürsek bile lava düşecek içindeki eşyalar. Buraya çekmemiz gerekiyor. Tamam, bu tarafa doğru gel. Harikasın. Ama niye hiçbiri tutmuyor ki? Bir tanesi tutabilir mi artık? İşte bu be. Hatta gaz gözyaşı da düştü bile. Şimdi alanımız yavaş olsa da genişlemeye devam ediyor. Ve şimdi zor göreve geldik. Antik kalıntıyla netherite külçesi elde etmek. Antik kalıntı için 2 tane ihtimalimiz var. Ya aşağı ineceğiz, maden yapacağız ya da bastion bulacağız. Ki dibimizde bastion var. Ama burada bir tane daha sandık odası vardı diye hatırlıyorum. Yani sandık odası mı deniyor hiçbir fikrim yok. Sandığa bakıyorum ve hiçbir şey çıkmadı. Ama diğerinde netherite hurdası var. Ayrıca antik kalıntı da bulunuyor. Ama 2 tane daha bulmamız lazım. Görünürde başka bir bastion olmadığından dolayı madene inmek zorundayım. Yani yapacak bir şey yok. Umarım kazmanın canı yeterli olur. Aha, sonunda 2 tane, hatta 3 tane çıktı. Nether'dan çıkıyorum ve o kadar mutluyum ki hemen antik kalıntıları pişiriyorum ve şimdi onları dönüştüreceğim de altın parçaları yeterli değil. Evet, maalesef tekrardan Nether'a geri dönüyorum. Ama neyse ki yakında altınlar var, problem yok. Hemen netherite külçesini üretiyorum ve sıradaki görevimiz wither iskeleti kafası mı düşürmek. Sonra da nether yıldızı elde etmek. Yani bir değil 3 tane wither kafası gerekiyor bize şu anda. Bu görevi çok daha rahat yapabilmemiz mümkün, o yüzden bir tane elmas kılıç üretiyorum ve burada keskinlik 3'e sahip bir büyük kitabımız var. Ancak demirlerimiz yetmiyor örs yapabilmek için. O yüzden biraz demir topluyorum ve örsü üretiyorum. Ardından elmas kılıca keskinlik 3 büyüsünü basıyorum. Bir de hazır o kadar netherite külçesi yapmışken bence bir demirci masası yapalım. Ardından göğüslüğümü de netherite yapıyorum. Görevi olduğunu sanmıyorum, yine de yaptım. Hatta bir tane büyü de basalım. Ateş korumasıyla kırılmazlık 3 geldi. Fena değil. Fortress'a gideceğim, wither'ları keseceğim ve bu sizin için 10-20 saniye olacak. Benim için de saatler geçecek. O yüzden videoyu beğensen iyi olur. Hemen Nether'a geçtim. Fortress'ı buldum ve bir sürü wither iskeleti kestim. Aha, ilk kafa geldi ve dünya genişliyor şu anda. İkinci kafayı da çok zorlanmadan çıkardım diyebilirim. Ama üçüncü kafa bayağı bir yordu. Yay, artık sevinemiyorum. Evet, bayağı bir yorucuydu ve nedense çiftliğin burası açılmış. Bunu ben yapmadım ve tarlamdaki ekinler de yok olmuştu. Neden olduğunu bilmiyorum. Yüksek ihtimal modla alakalı diyeceğim de neden spesifik olarak orası kırıldı. Şimdi Wither'la savaşacağımızdan dolayı zırhlarıma rastgele büyüler basıyorum ve yer altında böyle bir yer oluşturdum. Umarım ölmem. Bence çok yukarı çıkmazsa rahatça kesebilirim gibi geliyor. Canım azaldığında altın elmayı da yiyeceğim. Aynen, çok rahat, çok rahat, çok profesyonel ve son vuruş. Aynen öyle. Şimdi bizden bir tane fener üretmemizi istiyor. Ardından da ender gözlerini üreteceğiz. Tahmin edersiniz ki sona bayağı bir yaklaştık. Zaten obsidyenlerimiz var. Nether yıldızlarını da elde ettik. Buradan birkaç tane kum topluyorum. Bunlar piştikten sonra feneri üretiyorum ve görevi tamamladık. Ender gözünü de hızlıca üretiyorum ve arka arkaya üretim yaptığım için inanılmaz kasıyor oyun. Umarım oyun çökmez. Baksanıza, dünya devasa oldu ve hala da genişlemeye devam ediyor. Şimdi bu muazzam yoldan tekrardan aşağı iniyorum ve gözleri artık yerleştirebilirim.
Ben de geçtiğim gibi bir görevi daha tamamlamış oluyorum. Ama oyun inanılmaz fazla kasıyor. Enderman kasa kasa yavaş yavaş aşağı iniyor. Evet, çünkü hem dünyada hem Nether'da hem de End'de aynı anda dünyayı büyütmeye çalışıyor. Biraz beklesem iyi olur bence. Çünkü ejderhanın tansiyonu bayağı bir düşmüş gibi. Ama yine de ben şansımı zorlamak istiyorum da ne oluyor lan? He, ona gidiyorlar. Böyle bir şey yaşanabileceğini hiç düşünmemiştim. Neyse, bir tane end taşı kırıyorum. Yine bir görev daha yapmış olduk. Ejderha nefesi ve nakarat meyvesi toplamalıyız şimdi. O yüzden hemen cam şişe üretiyorum ve ejderhanın şimdi üzerime tükürmesini bekleyeceğim. Evet, sonunda tükürdüğün için teşekkür ederim. Gerçi oraya da tükürmüş. Hemen şişeye dolduruyorum ama şişeyi elde edemiyorum. Çok saçma. Heh, tamam. Şu anda nakarat meyvesi ve elitra kaldı. Bu son görevimiz bu arada. O yüzden ejderhayı kessek çok iyi olur da. Oğlum ben nasıl oraya atmış olabilirim ki? Lag var şu an. Tek başıma oynuyorum ve lag var. Yayı sonuna kadar çekiyorum ama attığım yere bak, inanılmaz. Galiba şu anda düzeldi, bir daha atıyorum ve boom. O zaman tüm kuleleri patlatıp geliyorum. Tüm kuleleri patlattığıma göre geri kalan okları da senin üzerinde kullanacağım, üzgünüm. Son vuruşta yaptım ama henüz bu portaldan gitmiyoruz. Öncelikle buradan End şehrine gidiyorum ve tek atamadım. Enderman değilim çünkü. Keyifli bir mod yaptığımı düşünüyorum. İndirmek istersen açıklama kısmında linki bulunuyor. Ayrıca Elytra'yı da giydiğimde tüm başarımları almış oluyorum. Eğer bu tarz videoların devamını istersen videoyu beğen ve kanala abone ol. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.